kimse rakip takımdaki çirkef futbolcuyu sevmez. Fakat kendi takımınızın oyuncusuysa herkes onu sever. Bu hikayede herkesin takımında istediği ama kimsenin rakip olmak istemediği bir oyuncu ile karşınızda olacağız. Hepimiz onun sertlik, savunma becerisi, kritik anlarda attığı kafa golleri, sorumluluk alma becerisi ve tam olarak kaptanlık özellikleriyle biliyoruz. Futbolu az da olsa takip eden herkesin bu beceriler kimde var diye sorsanız ya da bu alanda en iyilerden kim var diye sorsanız kuşkusuz herkesin aklına gelecek ilk isimlerden yıllardır Real Madrid'in etten duvarı Sergio Ramos Garcia. Ramos 30 Mart 1986 tarihinde Sevilla'da dünyaya geldi. Sevilla'nın engebeli arazilerinde büyümeye başladığı ilk yıllarda tanıştı futbolla. Her futbol tutkusu olan küçük çocuklar gibi o da top oynadığı tepelerden şehre bakıp bir gün büyük futbolcu olacağının hayallerini kurardı. Hayalleri çok büyüktü. Bu küçük çocuğun futbola başlama kariyeri de ilginç bir şekilde başladı. O dönemi kendi ağzından şu şekilde anlatıyor. Bir gün abimin maçını izlemek için sağ kenarında bekliyordum. Takımın antrenörü beni görüp futbol oynayıp oynamadığımı sordu. Daha 6 yaşımda olduğumu öğrenince 8 yaşındakilerle oynamaya gelmemi istedi. Yaşım sebebiyle takıma resmi olarak giremezdim. Ve babasının işleri yüzünden şehirden ve takımdan ayrılan Pepito Perez adındaki bir çocuğun lisansı ve ismiyle oynadım şeklinde anlatıyor. 9 yaşına geldiğinde kendi kimliğini kazanmaya başladı. Artık lisanslı Sevilla oyuncusuydu. Ve kariyerindeki yükselme devri de bu şekilde kendi özüne döndüğünde başlamış oldu. Ramos 1996 yılında girdiği Sevilla Altyapı Akademisi'ne hemen alışmadı. Biraz sorunlar yaşadı. Fakat bu sorunları çok çalışması gerektiğini idrak ettikten sonra atlattı ve sıkı çalışarak kendini geliştirdi. Artık fırtınalar estiriyordu ve göze çarpan bir yetenek haline gelmişti. Sevilla kulübü onun bir yıldız olabileceğinin farkına varmıştı. Onu el üstünde tutuyorlardı. 14 yaşına geldiğinde Sevilla Akademisi'nin müdürü Pablo Blanco onun için şu ifadeleri kullandı. Ramos genç takımlarda benzeri olmayan bir oyuncu. Bekte, defansla, orta sahada çok iyi ama bir forvet olabileceğini düşünüyorum. Savunmacı mı yoksa hücumda mı görev alabileceği bir kenara dursun. Ramos 15 yaşına geldiğinde ciddi bir sakatlık geçirdi ve bu sakatlık 17 yaşına kadar onun yakasını bırakmadı. Sürekli nüksetti. Gördüğü yoğun tedavilerin ardından yeşil sahalara dönüşü çok daha hırslı ve olgundu. Yer sorunu da artık çözülmüş ve stoper Ramos olmuştu. U17'de gösterdiği performans ona o yaşta A takımın kapılarını açtı. Teknik direktör Campanos bu hırslı ve yetenekli çocuğu düşünmeden La Liga takımını aldı. Herkesin dikkati Ramos'un üzerindeydi. Ramos ise forma mücadelesi verirken bir yandan da öğrenimine devam ediyordu. Antrenmanları sabah olduğu için okula gece gidiyordu. Sınavlarına neredeyse derse girmeden gitmişti. Antrenmandan çıkıp derse gidiyordu ve genelde yorgun olduğu için uyuyakalabiliyordu. Okul müdürünün şikayeti üzerine ailesi onu karşısına aldı ve kendisine hayatının en kritik sorularından birini sordu. Bir karar vermelisin. Okul mu, futbol mu? Bir şeyi seçip ona kendini adamalısın. Eğer her şey yolunda giderse başarılı olabilirsin. Ramos seçimini çoktan yapmıştı. Ailesi de Ramos'un azmini gördüklerinde onu desteklemekten başka bir şey yapmadılar. Çocuklarının başarısını istiyorlardı. Kararına saygı duydular ve onu yürekten desteklediler. Özellikle abisi René onun en büyük destekçisiydi ve hep yanındaydı. Abisi o günleri şu şekilde anlatıyor. Ben futbolcu olmaya çalışırken ailem bana Ramos'un futbolu daha çok ciddiye aldığını söyledi. Babam kendimi en iyi şekilde hazırlamamı ve kardeşimi eğitmek için gerekli olan eğitim ile diplomaları almamı istedi. O an bir karar verdim. Evet, Ramos benden iyiydi. Hatta herkesten iyiydi. Nasıl daha güçlü olabileceğimizi öğrenmek zorundaydım. Çünkü babamın ve kardeşimin üzülmesine izin veremezdim. Çok çalıştık ve bu sayede ilerlemeyi başardık. Ramos bütün engelleri aşmayı başardı.
Futbol oynamayı istediği için yaşıtlarının yaptığı şeyleri yapmaktan vazgeçti. Gerçekten bu çalışmasının karşılığını aldı. Hocası Caparros 14 Şubat 2004 tarihinde Real Murcia ile oynadıkları maçın 77. dakikasında onu Daniel Alves'in yerine oyuna alarak ona büyük bir şansın kapısını araladı. O sezon 4 maça daha çıktı. Bir sonraki sezonda ise takımın artık vazgeçilmezlerinden biri olmuştu. 25 maçta forma giydi. İlk golünü Real Sociedad, ikinci golünü ise Real Madrid ağlarına gönderdi. Bu harika performansı 2005-2006 sezonu öncesi transfer dedikodularını da beraberinde getirdi. Valencia ve Real Madrid'in bu uzun saçlı, hırslı genci renklerine bağlamayı ısrarla istedikleri konuşuluyordu. Para birçok futbolcu için çok önemlidir. Fakat bazı futbolcular kalple bağlı olduğu takıma hizmet etmek ister. Ramos da böyleydi. Tutku duyduğu, bağlı olduğu Sevilla formasını terletmek istiyordu. Bunu yönetime söyledi. Sevilla yönetimine istedikleri takdirde onlarla ömür boyu sözleşme imzalayabileceklerini iletti. Fakat Ramos çok yetenekliydi ve gelen yüksek fiyatlı transfer tekliflerine hayır diyemedi ve Ramos için Madrid yolculuğu başlamış oldu. Kralın takımı Real Madrid, Ramos için 27 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Ramos'u renklerine bağlamış oldu. Henüz 19 yaşındaydı. İmza töreni Santiago Bernabéu'da gerçekleşti. Roberto Carlos, Zidane, Ronaldo, Beckham, Raul gibi büyük yıldızlarla aynı sahada oynamak ve aynı soyunma odasını paylaşmak onun için mükemmel bir şeydi ve çok değerliydi. Milli takımdan tanışık olduğu Raul ve Casillas bu genç çocuğa çok yardımcı oldu. Ramos'un halkım dediği ailesi de desteklerini hiçbir zaman esirgemedi. Real Madrid formasını ilk kez 10 Eylül 2005 tarihinde Celta Vigo karşısında giydi. İlk golünü ise 11 Aralık 2005'te Malaga'ya attı. Hayatı bir sene içinde komple değişmişti. Sevilla'da sıradan bir hayat yaşarken kendini bir sene içinde dünyanın en büyük kulübünde ve lüksün içinde buldu. Birçok genç futbolcu vardır. Birden yükselip ve sahalardan silinen. Fakat Ramos genç yaşına rağmen aklı başındaydı. Lüks onu hedeflerinden ayırmadı. Abisinin deyimiyle dünyaları fethetmek istiyorsan yapacak çok işin vardır. Real ile ilk sezonunda 34 maça çıkıp 4 gol attı. Parlayan bir yıldızdı ve kameralar onun üzerindeydi. Durmak bilmiyordu. Çok çalıştı. Başarılı oldu. Başarılı oldukça daha çok çalıştı. Her geçen gün üzerine biraz daha ekledi. Real Madrid taraftarını da kazandı ve artık taraftarlar da ona çok inanıyordu. Ramos şu an faal futbolcular arasında dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak kabul ediliyor. Real Madrid formasını toplamda tam 15 sezon giyerken bu süreçte İspanya'da bir Dünya Kupası şampiyonluğu ve 2 Avrupa şampiyonluğu, Madrid ile 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 4 La Liga şampiyonluğu, 4 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu, 3 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu ve daha fazlasını kazanmayı başardı. Ramos şu anda 35 yaşında ve halen çok formda. Geriye kalan futbol hayatında Real Madrid veya başka bir takımda nasıl başarılara ulaşacağını, kaderin ona ne göstereceğini bilemeyiz. Fakat bildiğimiz bir gerçek var. Sergio Ramos. O gerçekten bir efsane. Umarız onun bu hırslı oyunu daha uzun yıllar boyunca izleriz. Bize çalışmanın ve hırsın iyiye kullanıldığında hayatta nelere varabileceğimizi gösterdiği için Ramos'a minnettarız. Umarız seni daha çok izleriz Sergio Ramos Garcia. Bugün sizler için Sergio Ramos Garcia'nın hikayesini derledik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.